He used meaningful Turkish words in his verses. He completed it with simple, plain words. He showed his creative power as it came from his heart, without including any quotations. Oğuz Savaş was born in Ankara in 1969. His mother, Necla, is a teacher and his father is the second son of science and industrialist Professor Sabri Savaş. His older brother is Selçuk, his brother is Ertuğrul Savaş. The three brothers are also colleagues. After the death of their father, Professor Sabri Savaş, in 2009, the three brothers established the second factory in Organize Sanayi, which is the continuation of the Savaş Cooling Factory, and the third factory in Samarkand, Uzbekistan. They export their products to approximately 60 countries. 65% of the products are sold in the domestic market, and 35% are exported. His father's land is Adapazarı's Hacı village. While he was in the last year of primary school, he started working by hoeing in his uncle's field during the summer vacation. While studying in middle school, he learned how to hold a screwdriver, and in high school, he learned how to weld. He started writing poems during his university years. Let's hear the structuring of 30 poem books from Oğuz Savaş's own voice. Merhaba, ben Oğuz Savaş. Şair, yazar ve sanayiciyim. Balıkesir, Türkiye'de yaşıyorum. 30 senedir şiir kitapları yazıyorum. Toplam 30 tane kendi imkanlarımla yayınladığım şiir kitabım var. Onun dışında 2 tane kısa öykü kitabım var ve son zamanda yazıp yayınladığım bir tiyatro oyunu kitabım var. Yazmak benim için vazgeçemeyeceğim içgüdüsel bir tutku. İşimin yoğunluğuna rağmen evde boş vakitlerimde veya özellikle vakit yaratarak yazmaktan büyük keyif alıyorum ve beni dinlendiriyor bu yazma olayı. Sonuçta da ortaya benim kendi düşünceme göre fena olmadığını düşündüğüm şiir kitapları çıkıyor. Size ilk kitabımı anlatmak istiyorum. Bumerang Çılgını. 1993 yılında yazmıştım. Yaklaşık 3-4 aylık bir çalışma sonucu. Benim derli toplu olarak yazmış olduğum ilk şiir kitabım Bumerang Çılgınlığı'dır. Bunu 20 sene sonra yayınladım ben yazdıktan sonra. Onun dışında işte o 20 sene boyunca yazdığım şiirlerim arşivimde yayınlanacağı günü bekledi. 20 sene sonra diğer kitaplarımla birlikte o şiirlerimi de yayınladım ve yayınladığım kitaplar ilgi görünce kendi yakın çevrem tarafından yazmaya daha ağırlık verdim. Ve sonuçta 30 yılda 30 tane şiir kitabını yazmış oldum. Yazmaya da elim kalem tuttu, gözüm gördüğü sürece devam edeceğim. Onun dışında işte kısa öyküler. Ben asıl tiyatro üzerine yoğunlaşmaya çalışacağım bundan sonra. Daha ağırlıklı olarak çalışmalarımı tiyatro oyunları üzerine yoğunlaştırmak istiyorum. Yazarlık süreci böyle. Onun dışında sanayiciyim. Balıkesir, Türkiye'de endüstriyel soğutma üzerine üretim, taahhüt yapan, uluslararası çalışan bir firmanın ortaklarındanım. İkisini bir arada yürütebiliyorum ve bana keyif veriyor. İki işi de severek yapıyorum. Fakat sanayici olmamdan dolayı edebiyat eserlerimi, şiir kitaplarımı veya diğer çalışmalarımı tanıtım konusunda yeterli zaman bulamıyorum. Şimdi hedefinde neler var? Onları bir anlat. Yazın hayatında değil mi? Yani evet. Şairlik, yazarlık olarak. Evet. Hedefimde neler var? Bir kere çalışmalarıma devam edeceğim. Üretmeye, yazmaya. Evet. Şiir zaten belli bir tarz kendi açımdan oturttum ben. Belli bir biçim. O biçim çerçevesinde daha derinlikli şiirler yazmaya çalışacağım.
Onun dışında kısa öykülerimi arttırmak istiyorum. Onunla ilgili çalışmalarım olacak ve asıl yani yarım bıraktığım tiyatro eğitiminin bende bıraktığı o izleri, oyun yazma veya tiyatro aşkını henüz içimden silebilmiş değilim. Yani dolayısıyla tiyatro oyunları üzerine ağırlık vermeye çalışacağım. Bu yönde çalışmalarımı yürüteceğim. 30 tane yayınlanmış şiir kitabım, 2 kısa öykü kitabım, bir de tiyatro oyunu kitabım var. Evet, devam ediyorsun. Devam ediyorum. Elim kalem tuttuğu sürece, gözüm gördüğü sürece yazmak benim için asla vazgeçemeyeceğim keyifli bir uğraş. Evet. Neler yapıyorsun mesela? Buradan işten çıkınca, eve gidince neler yapıyorsun? Eve gidince önce biraz dinleniyordum. Hı hı. Ondan sonra işte günün yorgunluğu kısa bir attıktan sonra akşam yemeği falan. Ondan sonra ya kitap okuyorum. O dönem yazıyorsam yazma faaliyetinde bulunuyorum. Şiir, Evet. öykü. Yani. Gece kaçta yatıyorsun mesela? Ben şimdi sanayicilik yaptığım için fabrikada erken işbaşı yapıyoruz. Dolayısıyla gece 10-11 gibi yatıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. Tamam.